Gözle göremediğimiz ışıklar, mantis karidesinin renk evreni. Denizlerin derinliklerinde yaşayan bir canlı var. İnsan gözünün asla göremeyeceği renkleri görebiliyor. Işığın sırlarını çözüyor ve bir yumrukla camı parçalayabiliyor. İşte karşında mantis karidesi. Ama o sıradan bir karides değil. Bilim dünyasında iki lakabı var. Canlı spektrum tarayıcısı ve boksör karides. Çünkü hem ışığı analiz edebiliyor hem de küçük bir boksör gibi yumruk atıyor. Ama öyle böyle değil, bir akvaryum camını çatlatacak kadar hızlı, saniyede 23 metre hıza ulaşan bir darbe düşün, bu bir kurşunun çıkış hızına yakın. Peki ama bir karides bunu nasıl yapabilir? Gelin önce o gözlere bakalım. İnsan gözü 3 tür konik hücreye sahiptir. Kırmızı, yeşil ve maviye duyarlıdır. Bu 3 temel renk tüm görsel dünyamızı oluşturur. Ama mantis karidesi 16 farklı konik hücreye sahiptir. Evet, 16. Bunların bazıları ultraviyole, bazıları ise polarize ışık algılar. Şöyle düşün, bizler gökyüzünü mavi görürüz. Oysa mantis karidesi gökyüzünde bizim göremediğimiz bir renkler senfonisi görür. Ve bu renkleri bizim adını bile koyamayacağımız tonlarda algılar. Bilim insanları bu canlıyı laboratuvara aldıklarında bir gerçekle karşılaştı. Mantis karidesi renkleri bizim gibi analiz ederek değil, doğrudan okuyarak görüyordu. Yani beyninde işlem yapmasına bile gerek yok. Gözleri bir tür canlı spektrometre gibi çalışıyor, ışığı kırıyor, ayırıyor, tanıyor. Ama işin ilginç yanı şu, 16 renk reseptörü olmasına rağmen bazı renkleri bizden daha kötü ayırt edebiliyor. Yani sayısal olarak bizden üstün olsa da renkleri ayrıştırma yöntemleri bambaşka, bu da evrimin renk algısına farklı yollarla yaklaşabildiğini gösteriyor. Şimdi gelelim o ünlü yumruğa. Mantis karidesinin ön ayakları yayı andıran özel kaslarla donatılmış, bu kaslar gerildiğinde bir enerji depolanıyor ve serbest bırakıldığında saniyenin 2000'de biri sürede fırlayan bir darbe ortaya çıkıyor. Bu yumruk öyle güçlü ki sudaki basıncı bir anda düşürüyor ve küçük bir kavitasyon balonu oluşturuyor. Balonun içi boş değil, binlerce derece sıcaklığa ulaşıyor. Işık saçıyor. Yani bir yumrukla hem fiziksel darbe oluşturuyor hem de minik bir plazma patlaması yaratıyor. Bilim insanları bunu ilk kez gözlemlediklerinde doğa fiziğin sınırlarını zorluyor demekten kendilerini alamadılar. Peki bu yetenek ne işe yarıyor? Mantis karidesi bu yumruğu avlarını öldürmek için kullanıyor, kabuklu deniz canlılarının zırhlarını kırabiliyor ya da saldırganlardan korunuyor. Ama belki de en etkileyici yönü şu, bu canlıların kendi aralarındaki iletişimi bile ışığın polarizasyonuyla oluyor. Yani bazı ışık dalgalarının titreşim yönünü değiştirerek birbirlerine sinyaller gönderiyorlar. Bu bizim anlayamayacağımız bir görsel dil. Adeta ışıkla konuşuyorlar. Renkleri yalnızca görmekle kalmıyorlar. Onları birer mesaj olarak da kullanıyorlar. Michio Kaku şöyle diyor: Mantis karidesinin gözleri bizim hayal gücümüzün ötesinde bir dünyayı algılıyor. Belki de evrende başka yaşam formları varsa dünyayı bu canlıya daha çok benzer şekilde görebilirler. Ve şimdi düşün, biz ışığın yalnızca bir kısmını görüyoruz. Belki etrafımızda binlerce renk var ama biz onları hiçbir zaman göremeyeceğiz. Mantis karidesi bize şunu hatırlatıyor: gerçeklik gördüğümüzle sınırlı değil. Görmediğimiz renkler, duymadığımız sesler, bilmediğimiz boyutlar olabilir. Ve belki de gerçeklik dediğimiz şey sadece bir algı filtresi.